Bence tam tersi. En temel 3-5 besteciden birisi. Ama Bach gelenekçi bir besteciydi yani. Belli açılardan çok kompleks müzikler yazdığı için, sonradan 19. yüzyılı belki 20. yüzyılı çok etkilediği için öyle düşünülebilir. Ama kendi yaşadığı çağda gelenekçi bir besteciydi. Yani şöyle, Bach'ın yaşadığı dönem çok karışık bir dönem. Kendisi gibi, Handel gibi büyük ustalar var veya Rameau gibi Fransa'da. Bunlar barok stilde yazıyorlar. Eski stilde yani. Ama yeni yeni yeşeren, bugün bizim klasik dediğimiz işte galant stiller, komik operadan gelen yenilikçi, o dönem için konuşuyorum. Stillerin belli ölçüde dışında kalmıştır Bach. Kullanmıştır galant stilini. Mesela Brandenburg konçertolarının 4.'sünü dinlersen işte galant bir temadır falan. Ama genelde baktığında Bach döneminde çok gelenekçi, eski stilde yazan bir bestecidir. Bunun bence çok çarpıcı bir örneği var. Dönemin imparatorunun emrinde Bach'ın oğlu çalışmaktadır. Carl Philipp Emanuel Bach. Carl Philipp kral için diyelim yazar. Dönemin modern İtalyan stilinde, yani Mozart'a benzeyen diyelim, onun öncülü diyelim. Haydn, Mozart'ın stilinde öyle modern keyboard sonatları yazar. Aynı yıllar içinde babadan, Carl Philipp'in babası Johann Sebastian'dan kral kendisinin yazdığı bir füg temasını önce doğaçlama yapmasını ister. Bu işte Musical Offering diye bugün büyük bir kitaptır. İçinde bir sürü fügler vardır. Bilinçli olarak ustadan eski stilde eser istenir yani. Ama Bach inovatör değil midir? Onu benim boyumu geçer yani. O zor bir konudur. Ama Beethoven gibi bir şey değildir. İnovatör yani böyle. Veya Liszt gibi. Bunlar, özellikle Liszt, bilinçli olarak avantgard bir bestecidir. Onu da anlatırız isterseniz ne zaman avantgard oldu. Yani Bach'ın öyle bir vizyonu olduğunu düşünmüyorum. Ama müziği çok çok ileri olduğu için bugünün resepsiyonunda, bugünün alımlanmasında bazı açılardan denilebilir çağının ilerisindeydi. Ama çağında onu öyle görmüyorlardı. Neden üzüldünüz? Üzüldünüz. Üzülecek bir şey yok.